Anlaşılan o ki 2025 yılı otomobil dünyası için yeniliklerle dolu olacak. Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız 2025 yılı içerisinde gelecek 10 otomobil videosundan sonra 29 markadan 83 yeni model 2025 yılında gelecek olunca sadece 10 tane otomobile sınırlandırmak pek de fazla içimize sinmedi. Biz de ne yaptık? En azından Haziran 2025 yılına ya da Nisan-Mayıs-Haziran aylarında ülkemize gelecek 10 adet yeni otomobili daha huzurlarınızda yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde incelemek istedik. İlk modelimiz fiyat olarak biraz pahalı olacak olsa da Audi'nin çok sevilen modeli Q5 oldu. 2025 yılında yollarda olacak modellerden bir tanesi de Audi'nin çok sevilen SUV modeli Q5 oldu. Q5 aslında bizim Tiguan'la aynı segmentte diyebileceğimiz bir otomobildi. Vakti zamanında biliyorsunuz VAK grubunda kalite sıralaması ya da premiumluk sıralaması Audi, Volkswagen, Skoda ve Seat olarak iniyordu. İşte bu sıralamanın zirvesindeki markalardan Audi'nin de çok beğenilen başarılı SUV'lerinden bir tanesi Q5. Hali hazırdaki var olan versiyonuyla açıkçası fiyatına nazaran çok da fazla o hissiyatı vermiyordu. Ta ki 2025 yılında tamamen yenilenen ön panjur ve tampon tasarımı, yenilenen jantları ve arka tasarımıyla kesinlikle bu fiyatının hakkını veriyor ki her ne kadar bu fiyatlar Türkiye'nin hakkı olmasa da E serisindeki sedan rakipleri ya da diğer premium SUV sınıfındaki rakiplerine göre tasarım anlamında biraz daha öne çıktığını söyleyebilirim. Motor seçenekleri olarak 2 litre ve 3 litre olmak üzere benzinli motorlarla gelen yeni Audi Q5 7 ileri S-Tronic çift kavrama şanzımanla geliyor. 2 litrelik modelde 268 beygir güç sunarken 3 litrelik modelde 362 beygire sahip olacak ki yani 3 litrelik modelin fiyatını tahmin bile edemiyorum. Halihazırdaki var olan modelde yine 265 beygire sahipti. Aslında performans olarak çok da fazla bir değişim yok fakat dış tasarım olarak çağ atladığını söyleyebilirim. Yani şu anda halihazırdaki Audi Q5'e 6.326.000 lira verip sahip olan insan sayısını ben çok fazla görmedim ki satış rakamlarında da zaten bunu fazlasıyla hissediyorduk. Ama yenilenen Q5 sonrasında Mercedes alıp göze batmak istemeyen patronların yeni gözdesi Audi Q5 olabilir. Artık kendilerine hasret kaldığımız sedan otomobillerde Arizo 8 Chery ile beraber ilk çeyrekte aramızda olacak modeller arasında. İkinci sırada ise sedan severlerin, sedanları özleyenlerin merakla beklediği, dört gözle beklediği Çinli otomobillerden bir tanesi. Gündemi takip edenler yakından biliyor. Biliyorsunuz dostlar şu sıralarda Chery ile ilgili yatırım haberleri ya yatırım yapacak, hayır yok yapmayacak olarak paylaşılıyor. Chery'nin henüz Türkiye'de kesinleşmiş, imzası atılmış bir yatırım planı söz konusu değil ama geçtiğimiz günlerde yine Türkiye Cumhuriyeti tarafından Chery'ye bir teşekkür belgesi verildi. Bu belgenin sonrasında işte fabrikayı Samsun'a yapacak, şu kadar kapasiteli olacak gibi haberler ortalığa saçıldı. Haberler saçıldı fakat bunlar henüz netlik kazanmış değil. Netlik kazanan şey Chery'nin Arizo 8 modelini Türkiye'ye ilk çeyrekte getireceği oldu. Motor konusunda 1.6 litrelik 145 beygir güç, 290 Nm tork üreten gayet verimli, ülkemizin ekonomik şartlarına uygun ve performans olarak da sizi tatmin edecek bir seviyede olması açıkçası beni memnun etti. Yine 7 ileri çift kavrama şanzımana sahip olacak bu motor merak edenler için sıfırdan %7.7 sayesinde ulaşıyor. Tabi burada Arizo 8'in çok fazla merak edilmesine sağlayan şeylerden bir tanesi de dış tasarımı. Biliyorsunuz dostlar Passat sedan satıştan kaldırıldı. Onun yerine varyant isimli Station Wagon bir Passat satışa sunuldu. İşte satıştan kaldırılan Passat'ın yerine Arizo 8 geçebilecek mi? Bunu fiyatı gösterecek. Volkswagen Passat'ın 2 milyon küsür liralık fiyatına karşı 1,5-2 milyon lira fiyat bandındaki bir Arizo 8 sizce ne kadar başarılı olur? Citroen C3 ve C3 Aircross da yenilenen tasarımıyla beraber 2025 yılında yollarda olacak. Ve Citroen C3. Citroen C3 gerçekten sürpriz otomobillerden bir tanesi dostlar. İlkbaharda Türkiye'de olacak modellerden bir tanesi C3. %100 elektrikli olarak 2025 yılının ilkbahar aylarında ülkemizin yollarına çıkmaya hazırlanıyor. B segmentinde yer alan ve Citroen'in ilk kez kullandığı Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklarıyla beraber yeni Citroen EC3 tamamen elektrikli versiyonuyla 440 kilometreye kadar sürüş menzili vaat ediyor dostlar. Tasarım olarak halihazırda var olan C3'e asla benzemiyor.
Bu otomobil yani yenilenen C3 bana biraz daha ailemizden biriymiş gibi hissettiriyor. Bunun tasarımla elbette ki çok yakından alakası var. Bu önden ona baktığınız zaman daha olgun duruşu, arkadan daha karakteristik yaklaşımı yeni Citroen C3'e karşı benim biraz daha ısınmamı sağladı. Biliyorsunuz ben PSA grubundaki otomobillere karşı çok da fazla sempati besleyemiyorum. Benim tasarım ve güzellik anlayışıma pek fazla uymuyorlar. Fakat Citroen C3 yenilenen tasarımıyla bunu başarmışa benziyor. İç mekan da keza dış tasarım gibi hem tasarıma uygun hem de fazlasıyla sanatsal duruyor. Tamamen elektrikli motoru, 440 kilometreye varan sürüş menzili ve gelişmiş süspansiyon ve koltuk tasarımlarıyla yeni Citroen C3'te 2025 yılının ilk yarısında yollarda olacak. Citroen C3 olur da C3 Aircross olmaz mı? Elbette olur. SUV ve crossover furyasının tam gaz devam ettiği şu günlerde hem tamamen elektrikli hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleriyle beraber yeni Citroen C3 Aircross'ta C3 ile beraber 2025 yılında yollarda olacak modeller arasında bulunuyor. İç mekanda çok bir farkı yok evet ama dış mekanda onun daha kaslı durmasını sağlayan ön ve arka çamurluklarıyla beraber yine onun daha kaslı durmasını sağlayan ön ve arka tamponu C3'e göre değişen ve farklılaşan özellikler arasında bulunuyor. Yani ona dışarıdan baktığınız zaman standart bir C3 mü yoksa C3 Aircross mu olduğunu net biçimde anlayabiliyorsunuz. Ve dostlar aradaki fiyat farkı çok da fazla olmazsa benim tercihim C3 Aircross'tan yana olurdu. Bunda dediğim gibi hem yerden yüksek yapısı hem de kullanım kolaylığının farkı büyük. Ufak segmentler arasında yenilenen tasarımıyla beraber benim biraz Renault 5'e benzettiğim Fiat Grande Panda da 2025 yılında yollarda olacak. Evet, biraz böyle ufak modellerden gidiyor gibi olduk. Fakat Fiat uzun zamandır bizi hapsettiği Ege Krallığı'nın sonrasında Panda ile hatta Grande Panda ile o eski renkli Fiat günlerine adeta geri dönüyor. Avrupa genelinde 23 milyondan fazla satarak uzun yıllar B segmentine liderlik yapan Panda, artık yerden yüksek yapısı, tamamen elektrikli motoru ve SUV crossover özellikleri de artık çok daha fazla iddialı. Grande Panda Türkiye'ye gelmesiyle beraber elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiat Grande Panda tıpkı C3'te olduğu gibi tamamen elektrikli motorunda 44 kWh'lik bataryalarıyla beraber 320 kilometreye varan sürüş menzili vaat ediyor. Hibrit tarafta ise 1.6 litrelik 3 silindirli 100 beygirlik motora ek 48 volt hibrit sistemi emrinize sunuluyor. Grande Panda'nın en ikonik özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz şarj kablosunun o elektrik süpürgelerinin kendi kendine içine saran kablosuna benzer bir şekilde aynı tasarımda olması oldu. Bu da elektrikli otomobillere karşı yapılan elektrikli süpürge benzetmesine adeta kara mizah şeklinde yorumlanabilir. Hazır böyle ufak sınıftan giderken Hyundai'nin da merakla beklenen modeli Inster mini şehir otomobilleri arasında sizce nasıl bir yer bulur? Hyundai Inster aslına bakılırsa Hyundai'nin Casper isimli A segment otomobilinin tamamen elektrikli versiyon olarak 2024 yılında tanıtıldı dostlar ve 2025 yılında da ülkemize A sub segmentiyle giriş yapıyor. Yine tam anlamıyla şehirli bir otomobil olan Hyundai Inster 355 kilometrelik WLTP menziliyle tamamen elektrikli sürüş zevkini sizlere vaat ediyor. Bünyesindeki batarya hacmi de 42 kWh. 120 kW'lık bir yüksek güçlü DC şarj istasyonu kullanıldığında yaklaşık 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabilen Inster, buna ek olarak yine altını özellikle çizmemiz gereken bir diğer konu da özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da, ki bunu marka bu şekilde lanse ediyor. Isı pompası da yeni Hyundai Inster'da sunuluyor dostlar. Ve aslında kendisini böyle biraz daha premium otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz V2 ile yani enerjisini dışarıya paylaşabilme özelliği de yeni Hyundai Inster'da emrinize amade şekilde kullanılabilir. Fiyat konusunda ise elbette henüz net bir açıklama olmazken Avrupa'da en uygun fiyatlı otomobiller arasında bulunan Inster Türkiye'de kaç bin liradan satışa sunulacak, bunu da merakla bekliyoruz. Eminim tasarımını gördüğünüz zaman ona çok da fazla besu diyemeyeceğiniz Cayco C5'te 2025 yılında bizlerle olacak. Cayco C5, Cayco'nun 7 modelinden sonra ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlandığı J5. Sıkı durun, B SUV segmentinde yer alıyor dostlar. Yani biraz daha ufak boyutlara sahip
hem de fiyat olarak da çok daha uygun fiyata geleceğini söyleyebilirim. Özellik konusunda yine J7'de olduğu gibi hem verimli hem de performanslı bir motorla geleceğini söyleyebildiğim J5 için henüz detaylar netleşmiş değil. Fakat yine o da 2025 yılının ilk yarısında ülkemizin yollarında beklediğimiz modellerden. Özellikle Tiguan'ın fiyatının 2,5-3 milyonlara doğru gitmesinin ardından Kia Sportage yenilenen tasarımıyla pek de fazla bildiğimiz gibi değil. Yine özellikle inceleme videosunu yayınladığımız anda sizlerden büyük bir ilgiyle karşılanan Kia Sportage tamamen yenilendi. Yani bu ön tasarım olsun, arka tasarım olsun, iç tasarım olsun. Var olan Sportage'da evet gayet ilgi çekici ve güzeldi. Fakat yenilenen tasarımla beraber açıkçası benim ilgimi de biraz daha fazla çekiyor. Gerçekten bir makyaj bu kadar mı değiştirir dediğimiz Kia Sportage'in detaylarına erişebileceğimiz videomuzu kanalımızdan izleyebilirken fiyatların alıp başını gittiği SUV dünyasına Çinliler bir taraftan, Avrupalılar bir taraftan saldırırken kendisini uzun yıllardır tanıdığımız Sportage bizi bildiğimiz yoldan götürmeye devam edecek mi? Bunu da yollara çıkıp fiyat listesi açıklandığında göreceğiz. Özellikle hibrit motoruyla benim favori modellerimden biri olsa da fiyatıyla ne yazık ki çok da fazla tercih edilmeyen Vitara'nın elektrikli modeli e-Vitara 2025 yılında yollarda olacak. Ve dostlar Suzuki e-Vitara. Suzuki'nin tamamen elektrikli ilk otomobili olan e-Vitara bir kere halihazırdaki Vitara'ya asla benzemiyor. Yenilenen tasarımıyla beraber elektrikli olması yine artıyı kapan hallerden bir tanesi oldu. Biliyorsunuz dostlar elektrikli otomobillerde Çinlilerin de oyuna katılmasıyla beraber rekabet günden güne kızışıyor. O yüzden halihazırda otomobil üreten üreticiler de otomobil konusunda çok daha hassas, atik ve bazen de cesur olmak zorunda. İşte Suzuki'nin hem yenilenen iç tasarımı hem de yenilenen dış tasarımı ile beraber tamamen elektrikli motora sahip modeli e-Vitara 49 kWh'lik bir batarya ve 106 kW'lık bir motorla geliyor. Bir üst seçenekte ise batarya hacmimiz 61 kWh'e çıkarken 2 çeker ve 4 çeker seçeneği de yine e-Vitara'da mevcut. Boyusu olarak 4.2 metre uzunluğu, 1.8 metre genişliği ve 1.6 metre yüksekliğiyle böyle SUV boyutlarında olan e-Vitara Avrupa'da 40 bin euro civarında bir fiyatta satışa sunulması bekleniyor. İşte bu fiyat halihazırda var olan hibrit Suzuki'lerin başına gelen makus kaderi yeni e-Vitara'ya yaşatır mı? Bunu da zamanla göreceğiz. Ve dostlar bu haftaki videomuzun son konuğu da Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sedan modeli TOGG T10F oldu. Ve dostlar listenin ikinci sedan modeli TOGG'dan geldi. Yol testleri de yapılmaya devam eden TOGG T10F, ülkemizin yerli ve milli olarak ürettiği TOGG T10X'ten sonra sedan olarak ürün gamına ekleyeceği yeni otomobili oldu ve bu TOGG T10F'de 2025 yılında yollarda beklediğimiz modellerden. Henüz motor seçenekleri ya da diğer detayları netleşmemişken uzun menzilde 600 km WLTP sonuçlarıyla beraber %20'den %80'e 180 kW DC hızlı şarjla 28 dakikada şarj olması bir yana TOGG T10X'in 185 km'lik azami hızının 218 beygirlik motorla biraz daha artacağını varsayarak sıfırdan 100'e 7.2 saniyede çıkabildiğinde hatırlatmakta fayda var. Elbette en büyük artıları ve fazlasını teknoloji konusunda yaşatacak T10F'de ülkemizin milli markalarından bir tanesi olmaya hazırlanıyor. Peki dostlar siz bu 10 otomobil arasından hangi otomobili daha çok bekliyorsunuz? Bunu da sizlere sormuş olayım. Ayrıca dedim ya 29 otomobil markasından 80'in üzerinde o yeni otomobil ülkemize giriş yapacak. O yüzden 2025 yılında ülkemize giriş yapacak otomobil listesi videolarımızın da devamı gelecek. Dostlar 2025 yılının en azından ilk yarısında gelecek olan 10 adet otomobili daha yine kendi tarzımızda inceledik. 29 markanın 83 farklı modelini yine bu kanalda bu ekranda izleyeceksiniz. Peki sizin bu 10 otomobil arasından beklediğiniz model hangisi? Bunu da yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.